Türkiye'nin dört bir yanına radarlarımızı çevirdik. Girişim Radarı programı ile tarım ekosisteminin yükselen yıldızlarını sizlerle buluşturuyoruz. Bugün radarımızda Ne Ekersen var. 2021 yılında faaliyetlerine başlayan bu Ar-Ge firması, geliştirdiği ne makine, köy kahvesi, ne iş ve hava nasıl modülleriyle tarım sektörüne yepyeni bir yaklaşım getiriyor. Ne Ekersen karşınızda. İyi seyirler tarım kafaları. Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Birincisini Oğulcan Esmer'le çektiğimiz videonun ikincisinde Emre Bey ile birlikteyiz. Bugün AgriClim Accelerator Türkiye programında ilk girişim videomuzu çekiyoruz ve Emre Taşkıran. Size birazcık daha yakından tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben makine yüksek mühendisiyim. Hı hı. Uzun yıllar işte otomotiv sektöründe çalıştıktan sonra Vestel'de çalışmaya başladım ve orada bir kurum içi girişimcilik programına başladı. Hı hı. Aslında Ne Ekersen'in hikayesi kurum içi girişimcilik programına dayanıyor. Hı hı. Biz orada çalışırken bir fikir yarışması, adı Parlak Bir Fikir, Zorlu Holding bünyesinde başladı ve sonrasında çeşitli fikirler toplandı. Bunlardan bir tanesi de Ne Ekersen'in iş fikriydi. Ama siz normalde Vestel'de çalışıyordunuz ve böyle bir fikir. Evet, ben normalde proje yöneticisiyim. Evet. Aslında yani bir şeyi kurgulamak, onu hayata geçirmek üzerine ama Peki, sonra değişti. Sizi bu yolculuğa çıkaran motivasyon neydi? Şöyle, ben çiftçi bir ailenin oğluyum, torunuyum. Bizim tarımda bazı yaşadığımız problemler vardı. Bunlardan bir tanesi mesela biçer döveri uygun zamanda istediğimiz kalitede, güzel bir iş kalitesinde diyeyim ve uygun zamanda çağıramıyorduk. Problemler yaşıyorduk gelen biçer döver operatörleriyle. Ve bunun üzerine bu problemden yola çıkarak acaba dedik hani biz bunu nasıl dijitale taşıyabiliriz? O zaman da pandemi dönemi, daha Covid yeni patlamış. İşte. Ondan sonra işte bu sefer şey başladı. Biz pandemi döneminde işçi bulmakta zorluk yaşadık Türkiye olarak. İşte yurt dışından gelen işçiler olduğunu öğrendik. Sonra işte iletişimde problemler yaşadık. Çünkü mesela biçer döverler özelinde anlatacak olursam Türkiye genelinde seyahat ediyorlar ve belirli bölgelerde, belirli rotalarda biçe biçe devam ediyorlar yollarına. Ama şimdi karantinanın gelmesiyle çok zor bir dönem oldu. Evet. Ve yani o tarım tarafında bir iletişim eksikliği olduğunu fark ettik. Ve bu böyle fikir aslında kendini pivot ede hani Büyüdü. geliştire büyüdü. Ortaya çıkmış oldu. Harika. Yani iyi ki de geliştirmiş diyorum bunun üzerine. Bence çok şey var. Onların hepsini sıra sıra konuşacağız zaten. Girişiminizi sizden başlangıçta 3 kelimeyle anlatmanızı isteyeceğim. Bu 3 kelime ne olurdu? Ne ekersen olurdu. Ne ve ekersen. Bunu sayamayız. Bu sayılmaz mı? Bunu sayamayız. Şöyle diyelim. Girişiminin adını dışarı alalım. Alalım. Girişiminizi tanıttığınız 3 kelime rica edelim. Yenilikçi. Mobil. Mobil güzel oldu. Güzel bir Bir de dinamik diyebilirim. dinamik, güzel. Güzel bir üçlü oldu bence. Güzel bir birleşim oldu. Teşekkür ediyorum. Peki şimdi dediniz biçer döver işçi bulmakta zorluk yaşadık. Pandemide birçok zorluğu zaten yaşadık. Hepimiz buna hemfikiriz. Peki sizin girişiminiz daha detaylı anlatacak olursak hangi soruna çözüm üretiyor? Ve bu sorunun sektör veya topluma olan etkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz aslına bakarsanız Türkiye'de tarımla ilgilenen herkesin tarım teknolojilerine rahatlıkla ulaşmasını ve o teknolojiler hakkında bilgi kazanmalarını ve kendilerini bu alanda geliştirmelerini, bu teknolojilere kolaylıkla erişmelerini hedefliyoruz. Burada kolaylıkla dememin sebebi şu, bazen maddiyatı yetmeyebilir o teknolojiyi edinmeye. Biz onu kiralıyoruz çiftçilerimize. Bazen o teknolojiyi öğrenmesi onun için bir külfettir ve güçlüktür. Biz o teknolojiyi kullanan gençleri onun yakınına getiriyoruz. Bazen çevresinde hangi teknolojiler olduğunu, ne gibi makineler olduğunu bilemeyebilir, nerede hangi işçiler olduğunu bilemeyebilir. Biz çevre köylerde neler yapılıyor, ona en yakın köylerdeki durumları iletiyoruz. Böylece aslına bakarsan teknolojinin toplum içerisinde yayılması ve teknolojinin kolaylıkla edinilebilir olması, öğrenilmesi veya işte kullanılabilmesi, bunu sağlamayı hedefliyoruz. Mesela Ne Ekersen'in içinde dijital köy kahvesi var. Biliyorsun hani köylere gittiğimizde herkes köy kahvesinde oturur ve şey konuşur yani hani köydeki durumları konuşur. Evet. Orası aynı zamanda hem bir dayanışma yeridir hem de dışarıdan birisi geldiğinde işte muhtardan rica eder. Der ki ben köy kahvesinde şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Evet, orada anlatır. Evet. İşte köy kahvesini biz dijitale taşıdık. Ne Ekersen'in içerisinde bir çiftçi sosyal medyası var. Burada soru sorabiliyorlar ve birbirlerine gönderi paylaşabiliyorlar. Altlarına yorum yazabiliyorlar. İşte
Webagron'la bir iş ortaklığımız var. Onların haberleri orada yayınlanıyor ve o haberler üzerine konuşabiliyorlar. Amacımız aslında soru sormalarını sağlamak, merak uyandırmak ve soru sormalarını sağlamak ve bunun devamında o teknolojiye yavaş yavaş aşina olmaları. Ve tarım teknolojilerinin, özellikle bu işte akıllı tarım deniyor, tarım 4.0 deniyor. Bütün bu teknolojilerin yavaş yavaş bu alanlarda yaygınlaşmasını sağlamak. Bir de tabii bunun hani segmentler ayırdığımızda şey tarafı da var işte. İlk biz başladığımızda makine paylaşım platformu olarak başladık. İşte biçer döver temin ederek başladık. Sonra gördük ki zirai ilaçlama dronları var. Drone temin etmeye başladık. Sonra gördük ki toprak analizi de yapabiliyoruz. İşçi de bulmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda işçilerin de iş bulmasını sağlıyoruz. Böyle iki taraflı. Nihayetine girdiğinizde göreceksiniz. İşte iş arıyorum, çalışan arıyorum. Talep ediyorum, işte hizmet veriyorum gibi böyle iki yönlü. Sonra tabii bütün bu hizmetler aslında doğa koşullarına bağlı. Yani tarım dediğiniz şey doğayla iç içe. Ve biz hava durumunu çok daha farklı bir noktadan ele aldık. Neykelsen'in içinde hava nasıl diye bir modül var. Orada traktörünüzle hangi gün hangi operasyonu yapabilirsiniz size önerilerde bulunuyor. İçinde bir algoritma var. Şöyle düşünün. Toprağın nemini ve sıcaklığını toprak altı katmanların uydudan alıyoruz. Ve ne zaman ekim yapabilirsiniz? Ne zaman işte ilaçlama yapabilirsiniz? Güneşin açısına bakıyor, rüzgara bakıyor, birçok parametreye bakıyor ve size en uygun ekim, gübreleme, özellikle üst gübresi, işte ilaçlama bu önerilerde bulunuyor. Ve bunun aynı şekilde makine tarafında da önerilerde bulunuyor. İşte biçer döver hasadı mı yapacaksınız? Uygun mu? Hangi saatler uygun? Hayvanınızı meraya mı götüreceksiniz? Hangi saatlerde meraya götürmelisiniz? İşte drone ile ilaçlama mı yapacaksınız? İşte hem drone uçabilir mi diye bakıyor, hem işte ilaçlamaya uygun mu diye bakıyor. Ve sizin tarlanızın, tarla özelinde bilgilerini alıyoruz. Mesela diyoruz ki ne gün, ne zaman, nasıl bir toprağa ekim yaptınız? Bunu bir defa girdikten sonra Nehirkelsi'nin içinde bir plan başlıyor. Bitkinin o bölgede hava sıcaklığına bağlı yetişmesini tahminliyoruz. Ve diyoruz ki sizin şu saatte, şu gün şuna ihtiyacınız var. Ve hani bunu Nehirkelsi'nden temin edebilirsiniz. Gelin burada şey yapın, bir komüniteye katılın ve bu komünite size dijital anlamda destek oluyor. Yani telefonla yaptığınız, manuel yöntemlerle yaptığınız birçok işi kolaylıkla yapabiliyorsunuz ve Nehirkelsi'den şu anda tamamen ücretsiz. Çok teşekkür ederim anlattıklarınız için. Biz Ne Ekersen'in ismini duyduğumuzda nasıl hoşumuza gittiyse köy kahvesini duyunca da çok hoşumuza gitti. Bu gerçekten çok orijinal bir fikir ve çok tatlı. Şimdi yaş ortalaması da tarım sektöründe biraz üst düzeyde olduğu için yeni çıkan teknolojilere ve gelen güncellemelere çiftçiyi alıştırmak her zaman kolay olmuyor. Bu bence güzel bir motivasyon. Hem çiftçi için hem de tüm çalışanlar için ve çok büyük kolaylık. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak o zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ki bu çok doğru bir yaklaşım olacak inanıyorum. Tüm her şeyi tek bir uygulamada kontrol edebiliyoruz. Hepsini bir yerde toplayıp görebiliyoruz. Ve bu normal bir süper uygulama diyebiliriz. Evet. Tamamıyla öyle zaten. Tekrardan teşekkür ediyorum. Peki ne ekersen ne ekersen dedik. Girişiminizin bu ismi nereden geliyor? Bu fikir nereden çıktı ve bir hikayesi varsa eğer dinlemek isteriz. Hikayesi şu. Biz biçer döverle başladığımız için biçenlerle çiftçilerimiz olan ekenleri buluşturduk. Ne ekersen aslında ekenlerle biçenlerin buluşmasıyla başladı. Evet. İlk çıktığında 2 ayrı uygulama yaptık. Ekenler ve biçenler isminde. Ve biçer döver sahiplerine biçenler dedik. Onları çağırdık uygulamaya, biçenler uygulamasına. Çiftçilerimizi de ekenler uygulamasına çağırdık ve iki tarafı buluşturduk. Bu ekenlerle biçenlerin buluşması daha sonra Anlatımı da çok komik değil mi? ne ekersen Çok onun güzel. içerisine dönüştü. Çok keyifli gidiyor şu an her şey. Çünkü bir atasözümüz var ve hani bu Sloganımız, toprakları, evet değil mi? sloganımız ve bu toprakların bir sözü, ekenlerle biçenlerin buluşması aslında buraya dayanıyor ve biz bunu çok çeşitli noktalarda buluşmalara çevirdik. İşte droncularla ekenlerin buluşması, işçilerle ekenler, biçenlerle ekenler ve bu böyle varyasyonlaştık. Ve işin sonu şuraya çıkmış arkadaşlar. Ne ekersen onu biçersin. Bu da çok güzel bu arada. Gerçekten hem isim hem de slogan çok çekici ve motivasyon veriyor. Çok güzel. Peki bu hikaye buradan çıktı diyebiliriz. Evet, aynen öyle. Ekenlerle biçenlerin buluşması. Girişim sürecinizde sizi en çok zorlayan anı ve
En gururlandıran anı sorsak, bu 2 an için ne söylersiniz? Valla hani şimdi soru gelince tüylerim diken diken oldu. Çünkü gurur duyduğumuz anlarımız var. Şöyle anlatayım size. En zorlayıcı anı bizim TÜBİTAK bilgi kazanıp kazanmayacağımızla ilgili kısımdı. Ömrü hayatımda hiç şirketim olmadı. Vestel ve benzeri şirketlerde proje yöneticiliği yaptım. Ama söz konusu şirket kurmak olduğunda ailem de çiftçi bir aile, esnaf değil, şirketleri yok ve o bizi biraz zorladı. Orada bayağı bir öğrenmem gerekti. TÜBİTAK bilgi kazandığımızda bizden şirket kurmamızı istediler ve aslında bütün süreç oradan başladı. Çok mutluluk verici çünkü devlet desteğine başlıyor. %100 bir hibe. Hani bu nedenle gurur duyuyoruz. Çok az sayıda işte girişim bunu alabiliyor. Ve bunun arkasındaki işte bu algoritma aslında bunun Ar-Ge'si. Başlangıç noktamız, çıkış noktamız buydu. Gurur duyduğumuz kısımlar ise şunlar. Biz birçok yarışmada ödül aldık. Bunlardan en güzeli bakanlık nezdindeki ödüllerdi. Teknofest'e katıldık. Teknofest'te en iyi tarım girişimi seçildik. Teknoloji ve Sanayi Bakanı'na NKS'ini anlatma şansımız oldu. Harika. Sonra Ankara'daydı Teknofest. Dedik ki biz madem Ankara'ya geldik, Ankara'da kalmak istiyoruz ve Tarım Bakanlığı'yla görüşmek istiyoruz. Önce genel müdürler, sonra bakan yardımcısı Ahmet Gümen Bey, sonra en son Tarım Bakanımıza kadar NKS'ini anlattık. Bence bu gurur vericiydi. Gurur verici. Ben Tarım Bakanımızdan şunu rica ettim. Dedim ki nasıl Tarım Bakanlığı'nın işte Facebook'ta, X'te, Instagram gibi yabancı sosyal medyalarda hesabı var. Buyurun gelin köy kahvesinde de hesap açın ve tüm çiftçileri köy kahvesinden de bilgilendirin. Çok güzel bir teklif. Evet, çok güzel bir teklif. Ve Eğitim ve Yayın Dairesi bununla ilgileniyor ve biz bunun üzerine onlarla çalışmaya devam ediyoruz. Belli bir noktaya geldiğinde ne ekersen artık onlar da burada yer alıyor olacak ve bu yerli bir uygulamada olduğu için bize özel, adı bize özel, iç yapısı bize özel. Köy Evet. kahvesine girdiğinizde orada ilk dikkati çeken şey logosu. Orada ince belli çay bardağı kullanıyoruz. Zaten köy kahvesi denince de akla gelen ilk şey istisnasız çay bardağıdır ve asla vazgeçilmezdir arkadaşlar. Herkes bilir bunu. Çok güzel bence. Her zorlu başlangıcın güzel geri dönüşleri oluyor. Bunlar da çok tatmin edici ve motive edici oluyor aynı zamanda. Ve anlattıklarınız çok değerli. Ne ekersenin yerli bir uygulamanın içerisinde bakanlığın adının geçmesi bile bence çok değerli. İnşallah her şey umduğunuz gibi gider diyorum ve İnşallah. devamını diliyoruz tabii ki de hep birlikte. Diğer sorumuza gelecek olursam, tarım ve gıda sektöründe teknoloji ve geleneksel yöntemleri nasıl birleştiriyorsun? Bu iki yaklaşımı birleştirmenin sağladığı avantajlar nelerdir? Şimdi bazı tarımsal operasyonlar insansız yapılması şu an için günümüzde mümkün değil. Bunların geleneksel yöntemlerle yapılması gerekiyor. Buralarda işçi sağlıyoruz. İşçiler onun dışında ziraat mühendisleri, veterinerler, ziraat teknikerleri yani tarım alanındaki emekçilerin hepsi aslında ne iş ismini verdiğimiz Kariyer.net'e benzeyen böyle bir iş ilanı kısmımız var bu kısımda. Burada geleneksel yöntemler devreye giriyor. Çünkü bazı şeyleri sadece insan eliyle yapabiliyoruz, insan emeğiyle yapabiliyoruz. Ve burada iş arayanların kolayca iş bulması, çiftçilerin de onlara ulaşması ve aynı zamanda makine operatörlerimiz, makine sahipleri, makine operatörü. İşte drone ile ilaçlama yapan bir şirket drone pilotu bulabiliyor. Bu tarafı bu şekilde yapıyoruz. Ama bazı kısımlar da var teknolojiden yardım aldığımız. Mesela bir drone'un gidip otonom bir şekilde ilaçlama yapması. Evet. İşte biçer döverin oraya gittiğinde verimlilik ölçümü yapıp verim haritasını tarlasının çıkartıp vermesi çiftçiye ve böylece bir sonraki sene nerede verimsizlik yaşamış, nerede yüksek verim yaşamış arazi üzerinde görmesini sağlıyoruz. Toprak analizi yapıyoruz, yerinde toprak analizi. Tarlaya gidiyoruz, örnek alıyoruz ve daha orada herhangi bir laboratuvara gitmeden toprak analizi sonucunu veriyoruz çiftçiye. Ve buna bağlı işte mikrobiyal gübreleri öneriyoruz ve gübreleme hizmeti veriyoruz. Biz bunu yaparken aslına bakarsanız oraya gidip bu hizmeti vermek manuel, geleneksel bir yöntemken ama orada verdiğimiz teknolojik hizmet ve o teknolojik bilgi birikimi ise işte teknolojiyi çiftçinin ayağına getirdiğimiz nokta oluyor. Evet. Yani günümüzde dediğiniz gibi katılıyorum kesinlikle. İkisine de çok ihtiyaç var. Bazı teknolojiler ne kadar çoğu işimizi kolaylaştırsa da bazıları mecburen ve belki de olması gereken insan gücüyle yapması ve sürdürülmesi gerekiyor. Peki bu noktada girişiminizin sürdürülebilirlik vizyonu nedir? Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularında ne tür hedefleriniz var?
Şimdi zaman içerisinde iklim kriziyle birlikte özellikle Türkiye coğrafyasında Tarım Bakanlığı'nın da işte raporlarında bunlar ortaya çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bunun üzerine çalışıyor. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. 2050'ye doğru gittiğimiz dönemde Türkiye'nin belli coğrafyalarında toprakta tuzluluk ve iklim krizine bağlı kuraklık problemi yaşayacağız. Şimdi bakanlık planlı bir üretime geçmeye başladı. Ve buna bağlı olarak da aslında bu planlamanın arka planında kuraklık ve toprak yönetimi var. Ne ekersen de üzerinde çalıştığımız o sürdürülebilirlik tarafı tam da burada çalışıyor. Yani teknolojiyi sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve sürdürülebilir önerilerde bulunmak. Biz şimdi yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz. İsmi Ne Eksek? Bunu Ankara Üniversitesi konsorsiyumuyla TÜBİTAK 1004 projesi yazdık. Hakemlere sunduk. Şimdi sonuç bekliyoruz. Sonucun olumlu olması durumunda tarla bitkileri üzerine ve hayvancılık üzerine yapay zeka çözümleri getiriyor olacağız. İşte bir hayvanınızın ne zaman hastalandığını, daha o hastalanmadan onun yavaş yavaş hastalanmaya başladığını görüyor olacağız. Ya da işte bir arıların davranışından arılardaki hastalığı tespit ediyor olacağız. Benzer şekilde kanatlılarda, işte benzer şekilde endüstriyel tarım bitkilerinde, yem bitkilerinde çeşitli önerilerimiz olacak. Ve bunu bir takvime oturtacağız. Elimizde 2050'ye yönelik iklim krizine bağlı tahminler var. Ve kuraklığın tam olarak nerede, ne şekilde cereyan edeceğini biliyoruz. Buna göre sürdürülebilir planlar ortaya koyacağız. İşte bu yıl bir şey önereceğiz ama önümüzdeki 2 sene sonra başka bir şey, 3 sene sonra başka bir şey ve bu dönüşümü daha böyle acısız bir şekilde yavaş yavaş zamana yayarak ve önerilerimizi de buna doğru yaparak bir sistem kurmak üzerine çalışıyoruz. Teşekkür ederim açıklamalar için. İklim krizi kesinlikle ciddiye alınması gereken konulardan bir tanesi. Ne Eksek ismini duyunca ben bir heyecanlandım. Kardeş bir uygulama geliyor galiba. Yine çok kapsamlı, çok güzel bir iş yapacağınızdan şüphem yok. Peki hazır iklim değişikliği ve iklim krizi demişken, siz iklim değişikliğinin tarım ve gıda sektöründe etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu etkiler girişiminizi nasıl etkiliyor? Şimdi kuraklık dediğimizde ektiğimiz bitkileri yavaş yavaş değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Çünkü kuraklığın önüne belli bir oranda geçebiliyoruz ama belli bir oranda da geçemiyoruz. Evet. Geçemediğimiz noktada artık orada yaptığımız tarımsal üretimi yavaş yavaş zaman içerisinde değiştirmemiz gerekiyor. Benzer durum toprağımız için de geçerli. Toprağımız zamanla belirli bölgelerde tuzlanmaya başladı. Ve buna bağlı da gene ektiğimiz bitkilerde değişiklik yapmamız gerekiyor. İşte bizim iş yapış şeklimizde burası değişmeye başladı. Biz belki de belirli noktalara biçer döver gönderiyorken artık biçer döver göndermiyor olacağız. Başka bölgelere doğru onlar kaymaya başlayacak. İşte drone ile ilaçlamada keza öyle. İşte bu Ne Eksek'te yapacağımız öneriler aynı şekilde. Bütün bunlar bu iklim krizine bağlı değişim tahminlemesine dayanıyor ve gerçekleşmelere dayanıyor. Bizim elimizde geçmiş tarım ve geçmiş hava durumu bilgileri de var. Bunları ortaya koyduğumuzda şeyi görüyoruz. Zaman içerisinde ortalama sıcaklıklar, nem, yağış miktarları nereye doğru gidiyor bunu görebiliyoruz. Ve çiftçimizin bunları daha rahat görmesi, evet şu anda ne ekersen de günümüzde ne oluyor, önümüzdeki 2 hafta ne olacak, şimdiye kadar ektiği günden bugüne bitkisi ne kadar büyümüş bunları görüyor ama önümüzdeki bu yazılım eklentisiyle birlikte bu sefer seneye ne yapmalı, 2 sene sonra ne yapmalı, 3 sene sonra ne yapmalı ve bu sene hangi anlarda neler kaydı kuraklığa bağlı olarak işte alması gereken su miktarını nasıl aldı. Mesela ne ekersen de şu anda şunu görebiliyor çiftçi. Ektiği günden bugüne o bölge, tam da tarlasının olduğu bölge ne kadar su almış, ne kadar yağış almış, ne kadar topraktan buharlaşma olmuş ve bunun arasındaki fark kadar ne kadar bir sulama açığı var ve onu sulayarak kapatması gerekiyor. Şu an bunu söylüyoruz ama gelecekte açık o kadar büyüyecek ki sulaması bile yetmeyecek. Bu sefer işte orada ektiği bitkinin değişmesi gerekiyor. Evet. Oraya uyumlu, kuraklığa uyumlu ürünlerle devam edecek. İşte burada da Tarım Bakanlığı ile çalışıp, Zirai Mücadele Enstitüsü ile çalışıp bu alanda ne yapılabilir? Bunları çiftçilerimize öneriyor olacağız. Yani ne ekersenin çiftçiye bu şekilde ileri zamanlı öngörüler kazandırması da bence
çok büyük ve etkili bir yaklaşım. Uygulamada bunların da bulunması kesinlikle çok büyük yardımcı diye düşünüyorum. Ve siz de tabii ki girişiminizi bu şekilde etkilerle, gelecek zamanlı iklim etkileriyle beraber şekillendiriyorsunuz ve yol göstericisiniz aynı zamanda diyebiliriz. Kesinlikle, yani şu çok önemli. Çiftçimizin hani dönüp baktığımızda yaşadığı en büyük problem, işte ben ürünümü ekiyorum, satamıyorum. Evet. Ya da işte ben işçi bulmakta zorluk yaşıyorum. Ya da benim girdi maliyetlerim çok yüksek. İşte bu modül aslına bakarsanız ne ekmesi gerektiğinden başlayıp tahminleme yapa yapa sezon sonunda nasıl bir fiyattan satmalı, Evet. ne zaman krediye ihtiyacı var, ne zaman hangi sigortaları yapmalı, çünkü ne gibi riskleri aslında göz önüne alıyor. Evet. Çünkü biz onun tarlasının geçmişte ne gibi risklere maruz kaldığını biliyoruz. O coğrafyayı biliyoruz. Önerilerde bulunabiliyoruz. Hı hı. Ve aslına bakarsanız tarım çok riskli bir üretim sürecine sahip. Çünkü doğaya çok bağlı. Hı hı. Hava durumuna, bitkiye, işte toprağa, Afetlere, her ekonomiye, bunlara çok bağlı. O yüzden sürdürülebilir olması bu sayede sağlanıyor olacak. Biz ona belki satış imkanı sağlayacağız. Bununla ilgili çok çeşitli fikirlerimiz var. Bunları şimdi söylemek istemiyorum ama. Spoiler vermeyelim. Aynen, spoiler vermeyelim. Ama bizi takip edin. Evet. Önümüzdeki dönemde satamamanızın problemini de çözüyor olacağız. Evet. İşte bunların hepsini, hem gelirlerini hem giderlerini hem de süreci daha iyi optimize ederek kendilerine önerilerde bulunacağız. Bizimle çalışan çiftçilerin iş ortağı olmak istiyoruz. Evet. Bence buraya kadar çok güzel ilerledik. Hem uygulamanızı hem de sizi daha yakından tanımış oluyor ve iklim değişikliğinde, iklim krizinde etkilerinizden bahsetmiş oluyoruz. Peki hazır bu konu üzerindeyken uyum, azaltım, karbon nötrlüğü veya net sıfır hedefleri doğrultusunda hangi adımları attığınızı da soralım. Şimdi geçmişte yapılan bazı yöntemlerin yerine işte teknolojik yöntemler aldığında aslına bakarsanız karbon emisyonu da belli oranda azalıyor. Hı. Mesela traktörünüzle tarlanıza ilaçlama da yapabilirsiniz. İşte onlar dizel yakıt yakıyorlar ve hani bu şekilde karbon emisyonuna sebep olabilirsiniz. Ama bunu bir işte elektrikli çalışan bir zirai drone ile da yapabilirsiniz. Hatta bunu yaptığınız için tarlanızda işte sıra aralarında ektiğiniz bitkileri de traktörle ezmediğiniz için, drone çünkü uçarak giriyor Hı hı. ve pülverize etmiş bir şekilde bu uygulamayı yapıyor ve burada kullanılan kimyasallar tozlaşma sağlayan arılara vesaire zarar vermeyen kimyasallar. E, Böyle olunca burada yaptığınız uygulama çok daha ekolojik açıdan uygun oluyor. Karbon emisyon açısından da elektrik kullandığınız için işte bir dizel yakıta göre ve bunu sistematik bir otonom düzende yaptığınız için çok daha az oluyor. Bu sadece bir tanesi. Bunun gibi o kadar çok teknoloji var ki bunların her birini uyguladığınızda bunu azaltmış oluyorsunuz. Mesela işte tarlanızda çeşitli yöntemleri otonom hale getirebiliyorsunuz. Belli şeyleri takip edebiliyorsunuz. Geçmişte biraz daha işte zirai ilaçlamalar özellikle hali vakti zamanı gelince otomatik olarak yapılırdı. Hani ne olur ne olmaz ben yapayım. Ama artık mesela çalıştığımız bazı partnerlerimiz var. Kapanlarla, yani zirai mücadelede işte böcek kapanlarıyla, onların feromon tuzaklarıyla çekilmesiyle aslında tarlanızda bir şey başladığını size anlatıyor ve o zaman ilgili şeye uygun uygulama yapıyorsunuz. Ve böylece aslında ekolojik anlamda çevreyi biraz daha tam ihtiyacınız olduğunda uygulama yapıyorsunuz ve bu sizin bütçenizi çiftçi olarak daha iyi yönetmenizi Evet. sağlıyor. Gerekli gereksiz uygulamalardan önüne geçiyor. Hem de bu uygulamayı yaptığınızda drone örneğin sadece haritada çıkan bölgelere uygulama yapıyor ve bu biraz daha şeyi azaltıyor. Evet, hem maddi olarak hem de çevresel olarak aslında çok Kesinlikle. etkili ve değerli bir süreç bu da. Teşekkür ediyorum bu soru için de. AgriClim Accelerator Türkiye programının size en çok hangi alanlarda katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz? Bizim bu alanda demin anlattığım o ne eksik projesi var aslında ama biz onu bir proje haline getirmeye ihtiyacımız var. Hı hı. Evet, belli noktalarda size anlattığım gibi kafamızdaki fikir bu. Ama bunu sektörde bu alanda çalışan uzmanlarla belli bir olgunluğa getirmeye ihtiyacımız var. İşte bu program bizim mentörlük almamızı ve fikrimizi geliştirirken iklim krizi, işte Green Deal ve buna bağlı sürdürülebilirlik gibi konularda hangi noktalara getirebileceğimizi çalışmamızı sağlıyor.
İşte programın tam da hızlandırma anlamında bizim bu iş fikrimizi olgunlaştırmasına ihtiyacımız var. Peki girişiminizin iklim değişikliği ile ilgili bir maskotu olsaydı? Hmm. Benim en sevdiğim soru. Nasıl bir şey olurdu? Ve bu maskot hangi değerleri ve mesajları temsil ederdi? Hmm. Biraz böyle bir tarif edebilir misiniz? Burada biraz eğlenelim istedik. Güzel bir soru. Bence gün döndü olmasını isterdim. Yani ayçiçeği. Bizim oralarda gün döndü denir. Evet bizim oralar. Güneşe bakar çünkü ayçiçeği. Evet. Güneşin aydınlatıcı bir etkisi vardır. Biraz metafor yapayım. Lütfen. Güneş dünyamızı aydınlattığı gibi fikirlerimizi de aydınlatır. Ve bizim aydınlık gelecekler için güzel fikirlere, güzel teknolojilere, daha sürdürülebilir yöntemlere ihtiyacımız var. Ve gün döndü sürekli güneşi izler. O aydınlığı almak için. Bizim de maskotumuz gün döndü olsun, ayçiçeği olsun. Bence çok güzel oldu. Aydınlığı, o fikri, o yenilikçi düşünce yapısını ve o teknolojiyi takip ediyoruz. Biz de yüzümüzü sürekli teknolojiye dönüyoruz Neokelsen olarak. Aynı bir ayçiçeği gibi. Son olarak programla ilgili deneyiminiz hakkında bir cümleyle düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Bu gelecek zamanlı da olabilir. Program yeni başladı. İlk sizinle videomuzu çekiyoruz. Sizin programla ilgili bir cümleyle düşüncelerinizi alalım. Güzel bir program. Bir kere insanları heyecanlandırıyor ve heyecanlanmak bence önemli. Eğer içiniz kıpır kıpır oluyorsa heveslenirsiniz ve daha da çok meraklanırsınız. Ve o sizi ateşler. Ve belli bir noktadan belli bir noktaya gelmeniz için de sizin için bir yakıt olur. O yüzden beni heyecanlandırıyor ve ben devamında çok güzel olacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım da öyle olur. Bu programda tabii geç Olcan abi tabii. Tabii. tabii Olcan Bey. Kapanış alıyoruz. Dur, kapanış al yaz. Evet, yani bu programda motivasyon çok önemli. Her işte olduğu gibi. Biz de az önce çok kısa bahsetmekte sakınca görmüyorum bunu. Videoyu ilk açtığımızda Emre Bey'le de ilk defa kamera karşısına geçiyoruz ve ben her zaman olduğu gibi heyecanlandım. Yani bu heyecanı belki 30. video, belki artık yaklaşık olarak söylüyorum. Kaybetmedik. Kaybetmemek de lazım dediğinize kesinlikle katılıyorum. Bu sadece bizim üzerimizden bir örnek ve tabii sizin de dediğiniz gibi. Tüm girişimlere de size olduğu gibi aynı motivasyonda kalmalarını diliyorum. Ve umarım programın sonunda herkes çok mutlu ve memnun ayrılır. Tekrardan ağzınıza ve ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, girişim radarı izleyenleri, bu haftaki konuğumuz Ne Ekersen hakkında yorumlarını almak için şu an Atlas Hub ekibine bağlanıyoruz. Evet, alo. Şimdi size Prag, Çekya'dan bağlanıyorum. Alo. Evet. Sahip. Alo.